Merhaba arkadaşlar, ben Elif Piramlise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Kombinimizin son parçası olan bere çalışmasını şimdi size anlatacağım. Yine aynı ipi kullanıyoruz, yine aynı şişi kullanıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi böyle çok güzel bebeğin başını saran, arkası spiral çalışma olan güzel bir bere çalışmasıyla artık kombini tamamlamış olacağız. Salopetimizden sonra patiklerimizi örmüştük. Eğer onları izlemediyseniz arkadaşlar hemen bu videonun öncesindeki çalışmalar patik ve salopete ait. Evet, şöyle beremizi görelim. Yine kombinimize uygun büyüklükte 0-1 yaş için kullanılabilecek büyüklükte bir bere çalıştık. İngiliz tarzı, şu arkası spiral çalışması olan çalışmayla beraber kombinimi tamamladım. Arkadaşlar pamuklu ip özellikle kullandım ama kış aylarında da kullanabilirsiniz. Artık bu tür salopetleri biliyorsunuz, sweatshirt ve külotlu çorapla çok fazla kullanılıyor. Yani kışın da tercih edilen bir takım olmuş oluyor. Kış için örecekseniz normal bebe iplerini kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle baharlık yazlık bir çalışma kombini yaptığım için özellikle koton içeriği olan ip kullanmış oldum. Orta kalınlıkta ipimiz. Beremize şu görmüş olduğunuz kısımdan, yani ön kısımdan başlayacağız, öreceğiz. Şu spiral kesimle beraber örgümüzü tamamlayacağız. Alt lastiğimiz ve bağcıklarımızla beraber de tamamlamış olacağız. Evet, özellikle patiklerimi ve salopetimi çok beğendiniz. Eminim bereyi de çok beğeneceksiniz ve büyük bir keyifle öreceksiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı yine her zamanki gibi bekliyorum. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar ya da örerken tecrübe eden arkadaşlar mutlaka bana yorum yazsınlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, hazırsak şimdi bu güzel çalışmayı örelim ve kombinimizi tamamlamış olalım. Arkadaşlar, şapka çalışmamda yine etrofilin ipini kullanacağım. Salopetimde ve patiğimde kullanmış olduğum ipimle devam edeceğim. Salopetimi ve patiğimi görmüş olduğunuz bu 50 gramlık 2 tane yumakla ördüm. Şimdi 3. yumakla beraber de şapkamı örmeye başlayacağım. Bambino Lux Koton serisi kullanmıştım. 50 gram ve 105 metre uzunluğunda böyle güzel pamuklu bir örgü ipi, özellikle yaz aylarında bebeğinizi terletmeyen, kış aylarında da sağlıklı pamuklu örgü ipi kullanmak isteyen, pamuklu giysiler bebeğine giydirmek isteyenlerin tercih edebileceği güzel bir örgü ipi. Orta kalınlıkta arkadaşlar, aynı marka ve aynı renkle örmek isteyen arkadaşlar, renk numaram 70327. Evet, yine 3.75 örgü şişi kullanacağım. Eliniz bolsa, 3,5, eliniz sıkıysa 4 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, ben şişime tam 76 ilmek attım. Şöyle sayalım, bakın: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 ve 76. Salopetimizdeki gibi çiftli lastikle beraber lastik kısmımızı öreceğiz. Bakın, ben 2 sıra ördüm. 76 ilmeğimi şişime attıktan sonra bakın 1, 2, 3 ilmek düz, sonra 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak örgümü ördüm. Son 3 ilmeğim yine düz örgü. Bu yanlardan ilmek alacağız ve 2 tane düz ilmeğimiz kalacak. O yüzden buralara, başa ve sona 3 düz ilmek
yaptım. Şimdi beraber örelim. Bakın ilk ilmeği boş alıyorum. Ardından ikinci ve üçüncü ilmeğimi düz ördükten sonra 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak örgümü örüyorum. Arka sırada da düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters örgümü öreceğim. Toplamda 4 sıra lastik örgümüz olacak. Şimdi 3. sırayı örüyorum örgümün düz tarafında. Evet, sıramızı örelim ve tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın 2 tersten sonra son 3 ilmeğim düz örgü, düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. 3. sıram bitti. Örgümün arka tarafındayım. Öndeki düz ilmekler arkada ters oluyor. İlk ilmeği şişime boş aldım. Ardından ikinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Yine çiftli lastik örüyoruz ve lastikteki 4. ve son sıramız arkadaşlar. Örelim ve tamamlayalım. Evet, yine sıra sonuna geldim. Son 3 ilmeğim ters örgü, ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi şu lastik uzunluğum kaç santim onu söyleyeyim. Hatta şöyle de ölçebilirim. Ortalama 35 santim civarı arkadaşlar. Şimdi 76 ilmeğimiz vardı. Artık haroşa örgüye geçeceğiz. Haroşa örgüye geçerken de ilmek sayımızı 5 ilmek artıracağız ve 81 yapacağız. Bak, ilk ilmeği boş aldım. Sonra haroşa örgülerle örgümü örmeye başladım. Evet. 5 tane ilmek artıracağız. İstediğimiz yerden arttırabiliriz. Şöyle bir tane arttıralım. Bakın, düz ilmeğimin şöyle kenarından ilmek çıkardım. Bunu ört ve ilmeğin kendisini ört. Bir ilmek arttırdım. Devam ediyorum. Şimdi bir ilmek de buradan arttıralım. Bakın, alttaki düz ilmeğin kenarından battım, ördüm, sonra ilmeğin kendisini ördüm. 2. Devam ediyorum. Bir tane daha burada arttıralım. 3. ilmeğimiz, bakın, yine ilmeğin şu kenarından bir artırdım. 3 etti. 2 tane daha arttıracağız ve toplamda 81 ilmeğimiz olacak. Evet, bir tane buradan arttıralım. 4 etti. Devam edelim. Son bir artış daha yapacağız ve ilmek sayımız artık 81 olmuş olacak. Evet, yine onu da buradan arttıralım. Hep düz ilmeklerden arttırdım. Toplamda 5 ilmek arttırdık ve ilmek sayımızı 81'e çıkarttık. Haroşa örgülerle örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün arka sırasında yine
haroşa örgü örüyoruz. Bundan sonra hep 81 ilmekle beraber haroşa örgülerle tepe kısmımıza kadar, böyle arka kısma kadar örmeye devam edeceğiz. Ortalama 25 diş, belki daha fazla olabilir. Ördükçe karar vereceğim. Ama rahat bir 25 diş örgü öreceğiz arkadaşlar. Yani 50 sıra civarı. Şimdi sıramı tamamlayayım. İlk haroşa dişimizi örmüş oluyoruz bu sırayla. Evet, son birkaç ilmeğim kaldı. Bitirip hemen göstereceğim. Evet, son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın, ilk haroşa dişimizi örmüş olduk arkadaşlar. Hep bu şekilde örmeye devam edelim. Ortalama 25 diş olacak ama birkaç diş fazla ya da bir iki diş eksik olabilir. Örüp geliyorum. Haroşa örgülerle beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tam 24 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Kaç santim ördüm hemen söyleyeyim. Sadece haroşa örgülerimi ölçtüğümde 11 santim. Lastikle beraber ördüğümde 13 santim örgüm olmuş oldu. Bu uzunluğumuz. Eni de söyleyeyim arkadaşlar. Siz de ölçüyle hareket edin. Bakın, şöyle ikiye katladığımda 18 santim uzunluğunda, şöyle ikiye katlanmış hali bir örgümüz oldu. Evet, bu benim için yeterli bir yükseklik olmuş oldu. Şimdi kesim yapacağız. Başlayalım. 81 ilmeğimiz vardı şişimizde. Şimdi kesmeye başlıyoruz. 8 ilmek öreceğiz. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte keseceğiz. Bakın, bu ilk ilmeği boşaldım 1. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 ilmeği ördüm. 9. ve 10. ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir ilmek kestim. Tekrar 8 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Evet, bu şekilde 8 ör bir kes olarak devam edelim. Evet, 8 örüp bir keserek ilerledim. En son 8 ilmek ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Son bir ilmeğim kaldı. Bu son ilmeği de ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka kısmında var olan ilmekleri haroşa örgü olarak öreceğiz ve sıramızı tamamlayacağız.
Arkada herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kesimleri sadece örgümüzün ön tarafında yapıyoruz. Evet, örelim ve tamamlayalım. Haroşa örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Yine kesim yapacağız. 8 örüp bir kesmiştik. Şimdi bu sırada 7 örüp bir keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği yine soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, 7 ilmek ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve yine sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Bunu da örerek sıramı tamamladım. Arka sırada var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüp bitireceğiz. Ön sıraya dönünce bu kez 6 örüp bir keseceğiz arkadaşlar. Sonra arka sırayı öreceğiz. Yine ön sırada bu kez 5 ör bir kes. Tekrar arka sırayı öreceğiz. Ön sıraya geldiğimizde 4 ör bir kes. Yine arka sırayı öreceğiz. Yani arka sıraları hep öreceğiz. Önlerde hep kesim yapacağız. 4 ör bir kes, 3 ör bir kes, 2 ör bir kes, 1 ör bir kes olacak şekilde ilmeklerimizi böyle kese kese azaltacağız. Şimdi 7 ör bir kes yaptık. Arka sırayı örüyoruz. Sonra 6 ör bir kes. Sonra 5 ör bir kes, 4 ör bir kes. Bu şekilde örelim. Sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, 6 ördüm bir kestim, 5 ördüm bir kestim, 4 ördüm bir kestim, 3 ördüm bir kestim, 2 ördüm bir kestim. Bakın kesimlerimiz burada. Şöyle toparlamış olduk, görüyor musunuz? İlmek sayımız azaldı. Şimdi bir örüp bir keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. Bu benim birinci ilmeğim. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ardından bir ördüm. Sıradaki ilmeği birlikte kestim. Bir ör, bir kes. 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 Bir ör, bir kez. Yine sıra sonunda bir ilmeğim var. Bunu da ördüm ve sıramı tamamladım. Arka sırada var olan ilmeklerin tamamını haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tam 17 ilmeğim var. 17 ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar hep kes 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 yapacağız. Şu ilk ilmeği boşaldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte kestim. 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 Sıradakini
Ve sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunu da yine birlikte örerek kesiyorum. Evet, bakın 2 4 6 8 9 ilmeğim kaldı. Artık bu yeterli, daha kesmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar, ipimi şöyle küçük bir dikişimiz var. Şu iki tarafı kesim yerinin şu başladığımız yere kadar dikmemiz lazım. O yüzden şöyle 20-25 santim kadar uzun ipimi bıraktım, kestim ve şimdi dikiş iğneme bu ipimi geçiriyorum. Önce şu şişimdeki ilmekleri iğneme alıyorum. Şuradan bağlayarak büzeceğim. Bakın ne kadar düzgün oldu, gördünüz mü? Şimdi dikeceğiz. Haroşa dişlerini karşılıklı hiza alacağız. Bakın, bir sağdan, sonra geliyorum, bir soldan haroşa dişine battım. Sıradaki haroşa dişine bir sağdan, bir soldan batarak dikiyorum. Kesim yapmış olduğumuz kısımları sadece dikeceğiz. Şimdi bir kontrol edelim. Evet, bakın kesim yaptığım yer burası. Tam buraya kadar diktim. Şimdi şöyle iğnemi içeriye gönderiyorum. Ve içeride şurada düğümleyerek önce sabitleyelim. Ardından yine şu dikiş yaptığımız haroşa dişlerinin arasından ipimizi birkaç kez yürütelim ve fazla olan ipimizi keselim. Evet, bakın, gördünüz mü ne kadar güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, şurada başlangıç ipimiz var. Bunu da içeriye alalım, önce gizleyelim. Sonra buradan ilmek alarak ense kısmımızı öreceğiz. Yine örgümün arasından tığımın yardımıyla ipimi yürüttüm. Evet. Bakın. Şimdi şu lastik kısmımızın başlangıcından ilmek almaya başlayacağız. Diğer lastik ucumuza kadar ilmek alarak devam edeceğiz. Bakın, ilk ilmeğimin şöyle içerisine batıyorum. Ve ilmeğimi çıkarttım. Sonra sırayla
Her bir ilmeğin içerisine batacağım ve ilmek çıkartacağım. 2 3 lastik kısmından 3 tane çıkardım. Şimdi şu haroşa dişlerinin bakın arası var ya, tam buraya batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Hep aynı hizada haroşa dişlerinin arasına batarak ilmeğimi çıkartıyorum. Evet, her bir haroşa dişinin arasına batarak ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde çıkarmakta zorlanırsanız tığ yardımıyla da aynı şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığınızla ilmeği çıkartıp şişinize alabilirsiniz. Evet, bakın tam orta kısma geldim. Buraya kadar kaç ilmek çıkardım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şimdi aynı sayıda da diğer tarafta çıkarmamız lazım. Geliyorum. Yine haroşa dişlerinin arasına batarak ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, şuradan bir tane daha çıkaracağım, 26. Toplamda 51 ilmek etti. Şimdi bir kontrol edeceğim. 2 ters, 2 ters, 2 düz, 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 2 ters, 2 düz. Hemen tekrar 3 düz, 2 ters, 2 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 düz, 2 ters, 3 düz. Bir ilmek daha ilave edeceğim. Lastik örerken düzgün olabilmesi için bunu ayarlamam lazımdı. Şimdi örgüye başlarken arkadaşlar bakın, örgümüzün iç tarafından ters örgülerle 3 ilmek örüyorum. Başlangıcımız 3 oluyor. Bu düz tarafta düz örgü olacak. Sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 1, 2 ters, 1, 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 2 düz. Tam şurada bir boşluk var, zaten oradan çıkaracağım. Bir ters,
şöyle tığımla arasına gireyim. Şöyle tam orta nokta. Buraya şişle girememiştim. Bakın ip de burada. Aldım yukarıya. Evet. Şimdi bir tersi ördük. Bu da ikinci tersimiz. Ardından 1 2 düz, 1 2 ters, 1 2 düz, 1 2 ters, 2 düz, 1 2 ters, 1 2 düz, 1 2 ters, 1 2 düz, 1 2 ters. Bir ilmek fazla geldi. Nasıl oldu? Hemen kontrol edeyim. 3 düz, 3 ters, 2 düz, 2 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 ters. Bir ilmek fazla geldi. O zaman onu da burada keseceğiz. Yapılacak bir şey yok. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kestim. Sonra 2, sonra 3. Demek ki bu artırdığımız ilmeği artırmamıza gerek yokmuş. İlmek sayımı bir daha kontrol edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Ben yanlış saymışım. 50, 51, 52. Evet, yanlış saymışım. Ondan öyle olmuş. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. Bir, iki, ikinci sıramıza başlıyoruz. Evet. Ters örgülerle 1, 2, 3 tersle başladım. Sonra 1, 2 düz. Tekrar 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 1, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Zaten artık ilmekler belli. Bu bizim lastiğimizde ikinci sıramız arkadaşlar. Bunu 4 sıraya tamamlayalım. 5. sırada örerek kesme tekniğiyle kesip bitirelim. Şimdi ikinci sıramız bitiyor. Arka sırada 3 örelim. Ön sırada 4'ü örelim. Sonra keserek bitirelim. Evet, 4. sıramı da tamamlıyorum. Bakın şu tersleri saydığımda 1 2 3 4 tane ters sıra görünüyor zaten. Şimdi 2 ters 3 düzle beraber 4. sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım ve 5. sıramı örerken aynı zamanda kesim yapacağım. Bakın ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim ters olduğu için ters ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Sıradaki ilmeğim yine ters, o yüzden ters ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz, düz ördüm, kestim. Sıradaki düz, düz ördüm, kestim. Yani tersleri ters örüp kesiyoruz. Düzleri düz örüp kesiyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keselim. İlmeklerimin tamamını düzleri düz örüp kestim. Tersleri ters ördüm ve öyle kestim. Şimdi son ilmeklerimdeyim. Bunları da kesip örgümüzü artık bitireceğiz. Sadece bağcık çalışmamız var. Bağcık çalışmamı tıpkı patiğimdeki
bağcıkları gibi kordon çalışması yapacağım arkadaşlar. Şunları da hemen gizleyelim. Yine şu haroşa dişlerin arasından gizliyorum. Şimdi fazla ipimi de kestim ve temizledim. Şimdi şurada son bir ilmeğim vardı. Bunu hemen düzelteyim. Evet, şöyle. Şimdi arkadaşlar bağcık çalışmamızı yapacağız. Kordon bağcık çalışması yapacağız. Bakın bu arada ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? Başlığımız harika oldu. Kalıbımız çok güzel. Şimdi kordon bağcık çalışması yapacağım. Kordon bağcık yaparken şöyle örgümün düz tarafından itibaren 4 tane ilmek çıkartacağım. Şöyle tığımla çıkartayım. Bakın şu birinci ilmeğim şurada dursun. Sonra geliyorum. Bakın sıradaki yuvaya battım. Tığımla bir ilmek çıkardım. 2. Sıradakine battım. Bir ilmek çıkardım. 3. Ve sıradakine battım. Son bir ilmek çıkartıyorum. 4. Hepsini şişime aldım. Şişimde 4 tane ilmeğim var. Kordon çalışması yaparken iki ucu böyle açık olan çorap şişlerinden 2 adet kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakın ilk ilmek de dahil 1 2 3 4 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Hep düz örgü öreceğiz. Geri dönmek yok. Sadece şişin ucuna ilmekleri getiriyorum. Bakın 4. ilmekte ipim. Ama ben 1. ilmekten tekrar örmeye başlıyorum. İlk ilmekleri de her zaman örüyorum. Bakın ördüm. 4. Geri dönmek yok. Şişimin ucuna ilmeklerimi çektim ve tekrar örüyorum. Dört ilmeğimi ördüm. Geri dönmek yok. Örgüm hep düz tarafta. İlmekleri sadece şişimin ucuna doğru itiyorum ve tekrar 4 ilmeğimi örüyorum. Bakın kordonumuz oluşmaya başladı. Gördünüz mü? Şöyle bir iki sıra daha öreyim. Şimdi hem sağ tarafa hem sol tarafa 2 tane bu şekilde bağcık çalışması yapacağız arkadaşlar. Bakın arka kısmı da görün ve yuvarlak bir bağcık oluştu. Şimdi bunu öreceğim ve keseceğim. Sonra arkadaşlar hemen göstereyim. Bakın bu tarafta da ilmek alarak yine 4 ilmek çıkaracağız ve aynı bağcığı buradan öreceğiz. Hemen çabuk çabuk göstereyim. Bakın şöyle ilk ilmeğin içerisine battım ve hatta tığımla çıkartayım daha kolay. Bakın bir ilmek çıkarttım. Sonra yanındakine battım. İkinci ilmeği çıkarttım. Yanındakine battım 3 ve yanındakine battım 4. Bakın bu 4 ilmekle de aynen bu şekilde bağcığımızı öreceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Şimdi ben biraz öreyim. Her iki taraftan da kaç santim ördüğümü size söyleyeceğim. Kapatmaları da beraber yapalım. Evet arkadaşlar, bakın kordonumu bir tanesini ördüm bitirdim. Şimdi ikincisini sizinle beraber kesip bitireceğim.
Toplamda tam 23 santim uzunluğunda bir kordon ördüm. Bu benim için yeterli. Bunu 25 santime kadar uzatabilirsiniz. İkinci kordon çalışmasında da yine aynı şeyi yaptım. Ve onu da yine 23 santim uzunluğunda ördüm. Şu başlangıç ipimi de örgümün içerisine yedireyim. Evet. Siz de aynen bu şekilde yapın. Özellikle gösteriyorum. Kesip atmayın sakın. Kesleyin. Evet. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi 23 santim uzunluğunda ikinci kordonumu da ördüm. Ve 4 tane ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi bakın şöyle şişimden tığıma alıyorum. Ve şöyle hepsini birlikte örüp bir tane daha yapalım. 2 zincirle sabitliyorum. Yine geliyorum örgümün içinden şöyle kordonun içerisinden tepe noktasına kadar çıktım. Şimdi bu ipi içeriye şöyle bakın aldım. Bunu da temizledim. Gördünüz mü ne kadar düzgün oldu. Şu fazla olan kısmı da kestim ve bitirdim. Evet, böylece bere çalışmamız bitmiş oldu. Yine rahat bir yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Şöyle kameramı biraz kaldırayım ve en boy ölçüsü vereyim. Bakın şu arka kısımdan ölçtüğümde tam 17,5-18 santime yakın. 17,5 diyelim. 17,5 santim eninde ve lastik kısmımızla beraber 20 santim uzunluğunda bir çalışma oldu. Yine rahat bir yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma. Şu mankenime de şöyle yapayım. Bir geçirelim. Bakın ne kadar düzgün bir kalıp çalışmış olduk. Onu da görün. Şöyle bağcığımızı da bağlayalım. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arka kısım ne kadar güzel. Boynu sarıyor. Başı güzelce sarıyor. Kulakları kapatıyor. Ve bağcıklarımız. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Bir sonraki videomda görüşebilmek üzere. Bu kombini tamamladık artık. Yeni bir çalışmayla, yeni bir kombinle görüşebilmek üzere. Sağlık, saat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.